Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda daha önce hırkasını çalıştığım bir modelin bluzunu çalışacağım. Masal hırka örmüştük. Şimdi de masal bluz öreceğiz birlikte. Ben ince yapılı bir ip kullanmayı tercih ettim. Benzer özellikteki ipleri bu şekilde paylaşıyorum. Yine Diva'da kullanabilirsiniz ya da daha kalın iplerle örecekseniz dilim sayısını ona göre başlamanız gerekiyor. Alt ve kol kısımlarına da yine kirpikli bir model çalıştım. İpler genellikle akrilik merserize özellikli 2,5 milimetrede tığ ile örüyorum. Öncelikli olarak yakadan başladığımızı söyleyeyim. Bir zincir çekiyorum. Bu ilk köşem. Bunu bir ayıraç takıyorum. Toplamda 56 tane zincir çekerek başladım ben. Ama daha ufak öreceğim burada. Büyük halini örmem biraz zor olacağı için 26 zincirlik halini örüyor olacağım. Şunu söyleyeyim. Başlamak istediğiniz sayı 10'un katları artı 6 olması gerekiyor her bir kenar için. Köşelerde de birer zincirimiz var. Yani bir zincir çektik. 10'un katları artı 6 zincir çektik. Bu birinci köşe, birinci kenarımız oldu. Araya bir zincir çekiyoruz. Yine 10'un katları artı 6 tane zincir çekiyoruz. Yine bir zincirle köşemizi oluşturuyoruz. Bu şekilde 4 köşe 4 kenar. Son kenarda 10'un katları artı 6 zincir çekiyoruz ve bir zincir eklemiyoruz. Çünkü başlangıçtaki bir zincire ilmek kaydırma yapıp köşemizi oluşturacağız. Kafanızın yine karışmaması için başladığım sayıdan anlatayım. Bir zincir 56 zincir, bir zincir 56 zincir, bir zincir 56 zincir, bir zincir 56 zincir olacak şekilde başlamamı yaptım. Yaka açıklığını daha küçük olsun isterseniz 10'un katlarını buradan eksiltin. 46-36 olarak başlayın. Ya da daha geniş olsun isterseniz de 56 değil 66-76 şeklinde başlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi burada omuz arası yaka açıklığınızın ne kadar olmasını istediğinize siz karar vermelisiniz. Yine hatırlatıyorum, medium beden ördüm. Orta açıklıkta bir yakada 56 zincirle başladım. Şimdi birinci zincire ilmeğimi kaydırdım ve buradan 3 zincir çekip bir tane üçlü trabzan örüyorum aynı zincirin içerisine. Sonra 2 zincir çekiyorum yine aynı zincirin içerisine 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Aradaki 56 zincirime 56 tane üçlü trabzan örüyorum ve ikinci köşeye geliyorum. Sonrasında her zincire birer tane köşe zincirlerde balık sırtı yapıyoruz yine. 2 artı 2 arttırmamız var her sırada köşelerde. Şimdi kenardaki zincire her birine birer tane, toplam 56 tane üçlü trabzanımı örerek devam ediyorum. İkinci köşeye geldiğimde yine diğer köşede yaptığım gibi önce 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Araya 2 zincir çekiyorum ve yine 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Köşedeki tek zincirimin içerisine. Sonra yine direkt kenardaki zincirlere geçiyorum. 56 tane burada üçlü trabzan örüyorum. Ve sonra yine 3. köşeme geleceğim. 3. köşeyi de birlikte yapalım. Köşenin içerisine 2 tane üçlü trabzan, 2 zincir, 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Yine toparlayacak olursak ilk köşemize 2 tane üçlü trabzan, 2 zincir, 2 tane üçlü trabzan ördük. Kenara 56 tane üçlü trabzan örüp ikinci köşeye geldiğimizde yine 2 tane üçlü trabzan, 2 zincir, 2 tane üçlü trabzan ördük. Bu şekilde tüm kenarlarımızı bitirdik. Başlangıç noktasına ilmek kaydırarak yeni sıraya başlıyoruz. Orta noktaya ilmek kaydırıyoruz. Şimdi yarım olarak öreceğim köşeyi. 3 zincir çektim. Bir tane üçlü trabzan ördüm. Birinci ve ikinci trabzanlara ön gövdeden batarak 2 tane üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Devamındaki 3 trabzan atlıyorum. 3 ve 4. trabzanların orta noktasına
ara boşluğuna sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine 3 tane trabzanımı atladım. 4, 5 ve 6. trabzana, yine 7. trabzana, toplam 4 olacak şekilde ön gövdeden batarak üçlü trabzanlar örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine devamındaki 3 trabzanı atlıyorum. 3 ve 4'ün arasına batıp sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 3 trabzanı atlıyorum. 4, 5, 6 ve 7. trabzanlara birer tane, toplam 4 tane ön gövdeden batarak üçlü trabzan örüyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. 3 trabzan atladım. 3 ve 4'ün arasına battım. Bir sık iğne ördüm. 3 zincir çekiyorum. Yine 3 trabzan atlıyorum. 2 tane trabzanım kaldı. Bunlara da yine ön gövdeden batıp 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Köşe noktama geldim. 2 tane üçlü trabzan, 2 zincir, 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Model kurulumunun iyice anlaşılması için bir kenarı daha birlikte örelim. Masal hırkadan zaten az çok biliyorsunuz modelin yapımını. Bunun kurulumunu da gördüğünüzde rahatlıkla öreceğinizi düşünüyorum. Şimdi ilk 2 trabzana ön gövdeden battım. Yine 2 tane üçlü trabzan ördüm. 3 zincir çekiyorum. 3 ve 4. trabzanların arasına batıyorum. Sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 3 trabzan atladım. 4, 5, 6 ve 7. trabzanlara ön gövdeden batarak toplam 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. 3 ve 4. trabzanların arasına batıp bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 3 tane trabzan atlıyorum. 4, 5, 6 ve 7. trabzanlara ön gövdeden batarak toplam 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Sonra yine 3 zincir çekiyorum. 3 ve 4. trabzanların arasına batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 3 tane trabzan atladım. 2 trabzanım kaldı. Ön gövdeden batarak yine toplam 2 tane buraya üçlü trabzan örüyorum. Köşeye 2 tane üçlü trabzan, 2 zincir, 2 tane üçlü trabzan örerek devam ediyorum. Kalan kenar ve köşeleri de aynı sayılarla örmeye devam ediyorum. Şimdi köşelerden arttırmaları yapacağım. Orta kısımdan da dilimleri ilerleteceğim. 3 zincir çekiyorum. Yanına bir ikili trabzan örüyorum. Hemen yanında 4 tane ön gövdeden batılmış trabzanım var. Buna yine ön gövdeden batarak 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Üç zincir çekiyorum. Sık iğnenin üzerine bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 4 tane trabzanım var. Yine ön gövdeden batarak 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Üç zincir çekiyorum. Sık iğnenin üstüne bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 4 tane trabzanıma yine ön gövdeden batarak 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin üstüne bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Kalan 4 trabzanıma ön gövdeden batarak yine 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Köşe noktasına geldiğimde önce 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, sonra yine 2 tane ikili trabzan örüyorum.
İlk sıralarda bu kısımda üçlü trabzanlar ördük. Buradan sonra artık köşeleri oluştururken ikili trabzanlar öreceğiz. İlk sıradan sonra yarım köşe olarak başlangıç noktasını çevirdim. Burada da diğer sıraya geçişi nasıl yapıyoruz? Kalan yarım köşeyi örüp tığ ip dolayarak başlangıçtaki 3. zincire direkt ilmek kaydırıyoruz. Yani burada bir tek trabzan örmüş oluyoruz. 3 zincir bir ikili trabzanla yeni sırama başladım. Hemen yanına 2 tane ikili trabzan ördüm. Ön gövdeden battığım 4 trabzanım sabit. Bunları yine ön gövdeden batıyorum. Ve 4 tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin üstüne bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 4 trabzanıma ön gövdeden batarak yine 4 tane üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin üstüne bir sık iğne örüyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. 4 tane trabzanıma ön gövdeden batarak yine 4 tane üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin üstüne sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Ön gövdeden batılan 4 trabzanıma yine 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Arttırma noktamda 2 trabzanım var. Bunların üzerine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Ve köşe boşluğuna geldiğimde 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzanla diğer kenara geçiş yapmış oluyorum. Görüntümüze yine bakalım. Yarım ördüğüm köşeme 2 tane ikili trabzanımı ördüm. İpimi doladım ve başlangıçtaki 3. zincire ilmek kaydırıp sıramı tamamladım. 3 zincir, bir tane ikili trabzan örüyorum. Devamında 4 tane ikili trabzanım var. Bunların üstüne yine 4 tane ikili trabzan örüyorum. Ve sonra ön gövdeden battığım şu trabzanlara geliyorum. Burada yine ön gövdeden batarak 4 tane üçlü trabzan örüyorum. 6 tane ikili trabzanım oldu. 4 tane de üçlü trabzanım oldu. Yine 3 zincir çekip sık iğnenin üzerine bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 4 tane trabzanıma ön gövdeden batarak 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Üç zincir çekiyorum. Sık iğnenin üstüne bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 4 trabzanıma ön gövdeden batıp yine toplam 4 tane üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin üstüne bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Ön gövdeden battım. 4 tane trabzana yine ön gövdeden batıp 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Devamında 4 tane ikili trabzanım var. Bunların üzerine yine 4 tane ikili trabzan örüyorum. Köşe noktasına geldiğimde 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan örerek diğer kenara geçiş yapıyorum. Görüntümüzün son haline bakalım. Şimdi köşede 6 tane ikili trabzana ulaştığımızda yeni dilim için burada başlangıç yapacağız.
Tığ dolayıp 3. zincire ilmek kaydırarak sıramı kapattım. 3 zincir, 1 ikili trabzanla yeni sırama başlıyorum. 6 tane zincir çekiyorum ve direkt ön gövdeden battığım 4 trabzana yine ön gövdeden batarak 4 tane üçlü trabzan örüyorum buraya. Altı tane zincir çekiyorum. 4 tane trabzana ön gövdeden batarak 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Altı tane zincir çekiyorum. 4 trabzana yine ön gövdeden batarak 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Sonra yine 6 zincir çekiyorum. Devamındaki 4 trabzana ön gövdeden batarak 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Ve diğer köşeye geldik. 6 tane zincir çekiyorum. Köşe boşluğuna 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bir sıra daha öreceğim burada ve başlangıç sıramıza geleceğiz ve sonrasında aynı sıraları tekrar ederek dilediğiniz boyuta kadar burada büyütebilirsiniz. Yarım köşemi ördüm, ipimi doladım. 3. zincire ilmeğimi kaydırdım. 3 zincir, bir tane ikili trabzan örüyorum. 2 tane trabzana ön gövdeden batarak yine 2 tane üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Boşluğa bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 4 tane üçlü trabzanıma ön gövdeden batarak yine 4 tane üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Zincir boşluğuna sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 4 trabzanın üstüne ön gövdeden batarak 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Üç zincir çekiyorum. 6 zincirlik boşluğa sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Takip eden trabzanlara ön gövdeden batarak yine 4 tane üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Zincir boşluğuna bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum ve 4 tane trabzanıma ön gövdeden batarak 4 tane üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Zincir boşluğuna bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 tane trabzanım var. Bunlara ön gövdeden batarak 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Köşeye geldiğimde 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan örerek yeni sıramın devamını sağlıyorum. Bakın burada başlangıç sırasını yaptık. Buradan sonrasını dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ve bu şekilde katladığınızda bakın artık bluz şeklini aldığını göreceksiniz. Kol altına kadar uzattım. 4. dilimimin bitimi oldu bu da. 4. dilim bittikten sonra buradan kol altı birleştirmelerini yapacağım ve döne döne örmeye devam edeceğim. Ve artık 4 değil 2 kenarı örüyor olacağım.
Yarım ördüğüm son köşeyi tamamlıyorum. Bakın tığıma ipimi doladım. Üçüncü zincire battım ve hemen birleştireceğim köşenin de orta noktasına batıp ilmeğimi kaydırdım ve 3 ilmeği bir seferde çıkarttım. 3 zincir çekiyorum. Hemen boşluğa bir tane üçlü trabzan örüyorum. Yan köşedeki boşluğa da 2 tane üçlü trabzan örüp burada ön gövdeden batacağım 4 trabzanı oluşturdum. 6 tane zincirimi çektim. Takibindeki 4 trabzanı ön gövdeden batarak 4 tane 3 trabzan ördüm. 6 zincir çekiyorum. Yine takibindeki 4 trabzana ön gövdeden batarak 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Kenar boyunca bu şekilde devam edeceğim ve köşeye geldiğimde ikinci köşenin birleştirmesine bakacağız birlikte. Buraya kadar zaten ördüğümüzde bu bölümü rahatlıkla örebiliyor olacaksınız. 6 zincir, 4 trabzan, 6 zincir, 4 trabzan kenar boyunca öreceğim. Yine görüntüye de bakalım birlikte. Şu iki köşeyi de yine birleştireceğiz. Köşeme geldim. Bir tane üçlü trabzan örüyorum. Zincire battım. Hemen yandaki birleştireceğim köşenin zincirine battım ve bir üçlü trabzan ördüm. Boşluğa geldim. 2 tane üçlü trabzan ördüm ve burada herhangi bir boşluk olmadan bakın yine 4 tane üçlü trabzanım oldu. 6 zincir çekiyorum. Takibindeki 4 trabzana ön gövdeden batarak 4 tane üçlü trabzan örüyorum. 6 zincir çekiyorum. Takibindeki 4 trabzana yine ön gövdeden batarak 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Şimdiden sonra yine dediğim gibi döne döne örerek dilediğimiz boyuta kadar geleceğiz. Ben crop boyu olarak ördüm. Bunun içinde toplam 10 dilim örmüş oldum. Ölçülere de birlikte bakalım. Medium beden ve hatta large bedene de rahatlıkla olabilecek ölçüler. Verdiğim ölçü 56 zincirle başladık. En olarak 42 santim. Omuzdan koltuk altına kadar 21-22 santim civarında ve yine toplam boyuma baktığımda da 33 santim olduğunu da görebilirsiniz. Yakadan aşağısı. Yaka açıklığından ölçtüm bakın 33 santim burası. Toplam 10 dilim dediğim gibi 10. dilimde de yine yeni dilime başlayacağımız bölüme kadar geldim ben. Ve burada artık bir kirpik sırası oluşturacağım. Etek bölümüne de aynı kirpiği oluşturdum. Kol kısmını göstermek istiyorum. Kol altına sık iğne ile başladım. 6 trabzanım var. Hepsinin üzerine birer tane sık iğne ördüm. Ön gövdeden batılmış 4 trabzanıma geliyorum burada. Ve ördüğüm 6. sık iğneden sonra direkt trabzanın tepe noktasına ilmek kaydırarak geçiyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya ilmek kaydırıyorum. İkinci trabzanın tepe noktasına ilmek kaydırıyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine aynı trabzanın tepe noktasına ilmek kaydırıyorum. Yan tarafa ilmek kaydırdım. 3 zincir, aynı noktaya ilmek kaydırdım ve 4. trabzanın tepesine ilmek kaydırıp 3 zincir ilmek kaydırma yapıyorum. Orta noktaya geldim. 3 zincirlik kısmın üstüne 2 tane sık iğne örüyorum. Sık iğnenin üstüne bir sık iğne ve yine sol taraftaki 3 zincirlik kısma 2 tane sık iğne örüyorum. 4 trabzana geldim. İlkinin tepe noktasına ilmek kaydırdım. 3 zincir çektim. Aynı tepe noktasına ilmek kaydırdım. İkinci trabzana yine
ilmek kaydırdım. 3 zincir çektim ve yine aynı tepe noktasına ilmek kaydırdım. 3. trabzanın tepe noktasına ilmek kaydırdım. 3 zincir çektim. Aynı tepe noktasına ilmek kaydırdım ve 4. trabzanın tepe noktasına yine ilmeğimi kaydırıp 3 zincir çekerek yine dibinden ilmek kaydırdım ve kirpiğimi yaptım. 4 trabzanın tepesine ilmek kaydırıp 3 zincir çekerek bu şekilde kirpikler oluşturdum. Orta noktalarda da 2 sık iğne, orta sık iğnenin üstünde sık iğne ve yine 2 sık iğne olacak şekilde geçişlerimi yaptım. Kolları dilerseniz uzatabilirsiniz ve esnek bir model olduğu için etek kısmından dilediğiniz boyuta kadar uzatarak kalem etekli bir elbise haline de getirebilirsiniz. Çok şekliyle kullanabileceğiniz bir model. Umarım beğenip keyifle uygular ve sağlıklı günlerde, güzel günlerde kullanırsınız. Projelerin devamı için kanalıma abone olmayı, yorumlar kısmında görüşünüzü belirtip videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.